Oh, burası çok daha dar. Oh. Toprak kayıyor. Tamam. Arkadaşlar ben buradan gideyim. Şu yukarıdaki toprak ciddi anlamda çökme yaptı ben. Buradan çıkayım. Evet dostlar, ziyaretçilerin video saatindesiniz. Biraz ara verdim. Biliyorsunuz. Onunla ilgili bir video paylaşmıştım. Fakat hafiften toparladım. Dedim ki boş duranı Allah sevmez. Birçoğunuz da sağ olun, var olun. Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan sevildiğimi o kadar çok güzel gösterdiniz ki Allah hepinizden razı olsun. Ziyaretçilerin kitlesi, hep söylerim, düşünen akıllı kitle. Son videomda da belirttiğim gibi, diğer videolarımda belirttiğim gibi, canlı yayınlarımda belirttiğim gibi karanlık çöküyor. Karanlığın savaşı geliyor. İşte ben yer altına inin, yer altında bir şeyler yapmalıyız derken hep şunu söyledim. Milyonlarca yıl evvel, bakın şu an burada bulunduğumuz, yanında sevgili bir kardeşim var, ismini şu an vermek istemiyor, göstermek de istemiyor, bana yardımcı oluyor, sağ olsun, var olsun. Belki açıklama kısmında bizi buraya gösteren Seyyah TV'ye de ayrıca onun ismini verebilirim. Ayıp olur çünkü o gösterdi, Seyyah TV. Onu da YouTube kanalı var, çok başarılı, çok güzel yerler çekiyor. Onu da takip edin. Linkini koyacağım açıklama kısmına. Hep diyorum ya, milyonlarca yıl evvel insanoğlu yerin altına girmiş. Yerin altında bir yaşam var. Yaşam yeri var. Şimdi biraz sonra hep dolaşacağız. Videolarda biliyorsunuz bazen çok konuşuyorum diye kızıyorsunuz. Bazıları da abi konuş, bilgi ver çünkü diyorlar. Bakın burası bölge, bilinen bir bölge ama bu girişi ilk defa ziyaretçilerde göreceğiz. Ben de sizle beraber göreceğim. Sevgili dostum da daha önceden gelmemiş. Bize burayı tarif eden Seyyah TV'ye ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. İlerledikçe konuşalım o zaman. Fazla uzatmayalım. Bakın. Diyorum ya. Şöyle yapalım. Şöyle biraz kalkacağım. Işığımız güzel. Her şey güzel. Milyonlarca yıl evvel öyle güzel saklanmış ki bu girişi, şu duvarlardaki bakın, görüyorsunuz değil mi? O dönemki murç izleri. Ben diyorum ya, buraları bakın, burada çıra koydukları, kandil ışıkla yaptıkları, çıra yaktıkları yerler. Ve hep şunu diyorum, çok küçük. Ben emekliye gideyim. Değil mi? Küçük bir... Şöyle eğilerek gitsen daha iyi Ferhat abi. Evet. Baksana. Yani evet. Yani şu şey güzel. Şu hani hep derim ya, Lidya şiiri, parmak izleri. Şimdi hani Roma'dan kaçıp yer altına mı sığındılar? Veya ne oldu? Bak demek ki evet, burası, şu taş buradaymış. Burayı kapatıyorlar arkadaşlar. Buradan gelecek saldırıları engellemek için şu taşı şuraya koyup buradan itip burayı kapatıyorlar. Yalnız havasız. Şu taşı bile
Şimdi ana giriş burası. Buradan gelecek olan bir düşman saldırısı veya herhangi bir saldırıya karşı bu kapıyı şuradan savunma kapısı olarak kapatıyorlar. Fakat onlara yetmiyor. Şöyle ki şurada büyük ihtimalle bir dinlenme odası veyahut da nöbetçinin kaldığı bir oda. Şimdi koridor böyle devam ediyor ya. Büyük ihtimalle bir savunma kapısı daha çıkacak karşımıza. Şurada 2 dakika duracağım. Şimdi dostlar burada biraz dinlendim. Çünkü 3 aydır ciddi bir boğuştuk biliyorsunuz. Kondisyon sıfır. Şimdi o savunma kapısını geçince bakın buralarda işte kandil veya çıra yaktıkları yerler, koridor. Ya şimdi şöyle görelim. Bakın buraya tekrar geniş bir odaya geliyoruz. Büyük bir oda. Şimdi ne oldu? Neyi gördük? Şuradan geldiğimizde birinci kilit taşını, sonra burada da bir kilit taşı. Dostlar bu videoda haklarınızı helal ediniz. Ciddi bir nefes problemi yaşıyorum. Tabii şimdi yazacaksınız ki yodan. Yok 3 aydır hiç kondisyon yok. Şimdi böyle büyük bir odaya geldik. Şimdi şöyle bir odaya giriyorsunuz. Fakat bakın burada sonradan mı yapılmış bilinmez bir çarpı. Şurada dikkatimi çeken bir şey var. Bakın şu sarı ışıkta daha net göreceksiniz. Şöyle elimle göstereceğim. Şöyle çok güzel bir haç ve yuvarlağın içine alınmış. Bir de şu ışığı tutayım belki daha net gözükür. Bu demek ki burası bir kutsal birine ait bir mezar odası olabilir. Çünkü zaten kazılmış. Ama şurada gördüğüm kadarıyla burada bir kazılma olayı olmuş. Çünkü büyük ihtimalle o kapıdaki haç işaretini gören, ki burası kutsal bir mezar odası, burayı kazmış. Ama şurada giden bir koridor var. Tünel var. Şuraları inceleyelim biraz. Duvarlarda belli zamanında bir boyayla bir takım figürler yapılmış. Var yani, hissettiriyor. Yani hep şunu merak ediyorum. Merak ettiğim olay hep şu. Neden metrelerce yerin altına girersin? Buralarda mezar odaları yaparsın. Buraya gireceğiz, bir bakayım. Olmazsa sevgili dostum girer. Sağ olsun beni yalnız bırakmadı ama gözükmek istemiyor. Şurada bir yer var. Şimdi baktığınız zaman duvarları inceleyelim bakalım. Belki gözden kaçan işaret vardır. Geniş bir oda. Şapel. Bak şurada bir şey gördüm. Şurada sanki bir şey varmış. Orada bir haç süslemesi var. Yukarılar dökülmüş konular. Evet, haç süslemesi. Tavanı kaplamış bayağı. Zemin altı. Evet, burası demek ki bir ibadet yeri. Haç işareti de var. Tabii. Kutsal sayılan bir bölge. Kutsal bir mezar, kutsal bölge. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya inip bakalım mı acaba? Ne dersin? Nereye gidiyor acaba? Sen bir insene kanka. İstersen çantanı bana ver. Fener istersen dikkatliyim.
Gel dersen geleceğim. Güzelse geleyim. Bak adamlar basamak bile yapıyor. Aman dikkat et. Ben de biraz dinleneyim burada. Kutsal yerde. Aşağıdaki oda kapanmış abi Serhat abi. Aşağıdaki oda kapanmış. Burası da büyük ihtimal yerin daha altına gidiyor. Daha da derinlerde bir yer var. Tabi orası kapanmış. Kaç katlı burası bilinmiyor. Bir esrarengiz girişte buradan. Peki tutsana Ahmet bana kamerayı. İsim vermeyecektim. Dostlar yani şimdi kardeşimle, dostumla onu konuşuyorduk. Yani bu kadar neden korktular? Yani neden yerin altına girdiler? Roma askerlerinden mi kaçtılar? Çünkü o dönemde biliyorsunuz Hristiyanları öldürüyorlardı. Ama benim tezim farklı. Ben şöyle düşünüyorum. Yani mesela iki düşüncem var. Bazı yeraltı, çok biliyorsunuz yeraltı şehirlerine girdik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayette de sabit olmakla beraber bizden evvel cinler yaşıyordu bu dünyada. Bazen öyle yapılarla, öyle milimetrik simetrilerle, yani bir insanın o çağlarda elindeki imkanlarla yapamayacağı yapılarla karşılaşıyorum ki acaba diyorum cinler mi yaptı burayı? Ama öyle ya da böyle insanoğlu, Ademoğlu bir şekilde yerin altına girdi. İşte Roma'dan kaçtı, Hristiyandı, meteor yağdı, yanardağ patladı, sel oldu ama insanoğlu yerin altına girdi ve bakın şu an ben tabii biraz kondisyonum çok düşük. Yani biliyorsunuz 3 aydır video çekmiyorum. Düzeleceğiz inşallah. Biraz sağlık problemleri var. Onları toparlıyorum işte. Uzun süre çekmeyecektim video ama dayanamadım. Yani araştırma yapmadan da duramıyorum. Şunu düşünüyorum. Yani diyorum ya yerin altına girmek zorunda kalacağız, gireceğiz. Şimdi buraları öğrenmek, bilmek, buradaki ruhları, buradaki enerjiyi hissetmek çok güzel bir şey. Hakikaten güzel. Milyonlarca yıl evvel yapılmış ve sizle beraber ben de ilk defa görüyorum. Bunun heyecanını yaşıyorum. Çok konuştum yine değil mi dostlar? O zaman şuraya bir gireyim bakayım ben. Bir sürüneyim sizin için. Devam. Belki farklı şeylerle kaçır. Mesela o duvardaki haçı gördüm. Şimdi burada bayağı bir sürüneceğiz buradan ya. Şimdi mesela bunlar o kadar küçüklermiş ki arkadaş. Bak. Böyle. Ve çok enteresan. Bak. Şunu çekebilirsem bilmiyorum. Küçük küçük haçlar var. Neyse şuradan gidelim bakalım. Nereye çıkacağız? Fare bokları var. Bir kaya var kafama. Düşebilir. Koca bir oda var. Ama şu taş çok tehlikeli. Şöyle geldik. Şuraya eğileyim tekrar. Bakın. Şuradan geldim. Şöyle. Ama şu el frenini cebime koyacağım. Çünkü çıkamam. Şu basamakları kullanarak adamlar bize özel basamak yapmışlar. Tabii burada iri olmanın faktörü de var. Şuradan buraları keserim olmazsa. Ne kadar serin. Şuradan çıktık.
bir şey oluyor ya. Ama burası kapanmış mı? Koca bir oda. Kandil koymayan yerleri. Ve şurada mesela bu büyük ihtimalle buraya kapanıyordu. Oradan yine bir saldırı olursa diye buraya gelip bunu kapatıyorlardı. Şurada 2 dakika duracağım. Evet dostlar, biraz tabi esvere gidiyorum. Anlamsız bir şekilde. Mesela bakın, çok enteresan. Yani o kocaman kayayı buradaki herhangi bir saldırıya karşı buraya kapatıyorlardı. Böyle bir oda. Mesela dinlenirken şu dikkatimi çekti. Tabi defineciler buralara gelmişler. İzleri var. Bakın nasıl bir teknoloji kullanmışsın da 50'lik pimaş boruyu bu kadar düzenli, nasıl bir havalandırma, dağın zirvesine kadar buradan hava geliyor arkadaşlar. Bakın ne kadar nizami. Ne kullandın burada? Hangi aleti kullandın? Böyle bir oda. Tabii şurada izleri var. Mesela bakın, onu diyeceğim. Yani yer altındayız. Oksijen çok güzel. Yani şu küçücük delikten çok güzel bir oksijen geliyor. Şuraya bakalım, burası neymiş? Nereye gidiyormuş? Burada biraz sürüneceğiz tabii. Komando. Yürüyüş yapacağız burada arkadaşlar. Oradan geçebiliriz. Sığabilir miyim? Bak, burada yine kandil ve çıra yaktıkları yerler. Sanki evet. Sanki çökmüş ama şurada kayıyorum geri. Sığdım. Buradan sığacak mıyım? Burası. Oh. Yukarıda bir şey hareket etti. Neyi biliyor musunuz? Ya benim sarsıntımda böyle bir merdiven. Ama kapalı. O sarsıntıdan kum döküldü. Dal parçası. Demek ki bu merdivenle yukarı çıkıyordu. Kumlar düşüyor. Benim sarsıntımdan olabilir. Şöyle göstereyim. Buradan geri ineceğiz. Kayarak. Şöyle göstereceğim. Gitti. Dar. Oh, burası çok daha dar. Oh. Şurayı da geçersem. Oh. Böyle
dar yerler boğuyor insan. Ama tabii burada geliyorum. Oh. Böyle merak etti. Böyle yerlerde geliyorum, sıkıntı yok. Toprak kayıyor. Acayip toprak kayıyor. Yukarıda bir hareket mi var? Neden kaydı toprak? Tamam. Arkadaşlar ben buradan gideyim. Şu yukarıdaki toprak ciddi anlamda çökme yaptı ben. Buradan çıkayım. Dediğim gibi sesten de yapabilir şu. Işığımı şuraya koyacağım. Demek ki ses titreşiminden, demek ki orası açık. Sarsıntıdan toprak buraya geliyor. Şurada kazasız bezasız ineyim. Olmazsa buraları keserim. Götüm geleyim. Var ya, demek ki beni düşünmüyorlar. Böyle küçücük adamlar, tabi yılların erozyonu da var. Oh, dostlar, acayip o merdiven var. Merdivenden yukarı çıktım. Toprak ama belli üstü gidiyor bir koridora. Orada konuşma yapayım dedim. Patır patır döküldü. Hareketlilik var. Şimdi rahatsızlık vermek için girmedik tabii, ama böyle bir enerji var. Enerji var. Şimdi biraz burada duracağız. Dostlar, gördüğünüz geçtiğimiz yerler kolay değil. Tabii bu gibi yerlerde mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, enerji çok yüksek. Burada yaşayan kavimler mutlaka var. Bizim görmediğimiz farklı boyutta varlıklar mutlaka var. Ben burada bir ruhumu teslim etmeden bir mola vereyim. Devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, Evim Yerin Altı Arayış kitabıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Herkes dedi ki Temmuz'da kitap çıkmaz. Ne yapıyorsun? Yeni bir yazarsın. Reklamın yok, şuyun yok, buyun yok. Dedim çıkartacağım. Aykırı değil miyiz? Ziyaretçiler aykırı. Çok sağ olun, var olun. Çok sanırım 40-42 gün oldu. Herhalde 2 ay olmadan birinci baskıyı bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada katıla butonundan destek verenlere de sonsuz teşekkür ederim. Onlar da sağ olsunlar, bu video çekmediğim dönemlerde çoğalıyorlar. Sizler de kanalıma katıl butonuna destek yapın. Videomuz devam ediyor. Konuşamıyorum. Orası çok ürperdirtti beni. Şimdi oraya bakacağız inşallah. Büyük bir yer. Burada biz belki de defineceğim bulmadığı bir yerleri bulacağız. Devam ediyor videomuz arkadaşlar. Dostlar, şuradan çıktık. Şu ışığı tuttuğum yerden çıktık. Oradan bir toprak kayması oldu. Demek ki üstü boş. Ya sesten ya sarsıntıdan. Şuradan geldik. Bomboş bir oda. Burada zaten bir daha gösteriyorum. Haçı. Burada büyük ihtimalle haç orada. Kutsal mezar yeri dediler. Burayı kırdılar. Evet, burası kutsal bir oda. Belli. Duvara burayı kazmışlar. Ama şurayı defineciler mi kazmış? Doğal mı? Bu bence kazma bir şey değil. Ben buraya nasıl geçeyim? Geçebildin değil mi? Bir bakayım. Geçemezsen çık. Ya geçerim gibi.
çıkması. Sen popomu çektin ama beni. Yok, ayaklarını çekiyorum. Buradan da. Dur yavaş. Tamamdır. Hadi bismillah. Evet, zor geçtik arkadaşlar. Dar bir tünel. Oda gibi. İşte burada aslında bizim almamız lazım. Aslında yanımızda da var ha. Kafa aparatı. Genişledi ama bayağı da. Evet. Altımız taş. Şöyle kalkabilirsem. Oh, dostlar. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir dikeldik ama sürünerek gittik. Geniş bir odaya çıkıyoruz. Oh. Şimdi dostlar şuradan yok tamam. Şimdi şuradan sürünerek geldik. O mezar odası denilen yerden ve böyle şöyle göstereceğim. Böyle muhteşem bir odaya çıktık. Şimdi yüksek tavanlı. Şöyle sarı ışıkla çekeyim. Şurada ben ilk baktığımda anımsadığım şey sanki bir besi hayvanlarını koydukları yer gibi düşünüyorum. Acaba canavar mı besliyorlar? Şöyle, çünkü şurada acaba bunlar bağlamak için mi yoksa burada bir şey yapıp buradan akması için mi? Bunu çözemedim. Yorumlarda belirtin. Böyle yerler var mesela, bakın. Şu belki de hani hayvanların yemek yediği, bağlandığı yer. Ama bu hayvanları nereden getirdiler? Şimdi tabii odaya girince burada yine defineciler bir çalışma yapmışlar. Şimdi şöyle bakın. Vuruyoruz ya, bakın. Bak. Altı boş. Altında daha metrelerce derinlik var. Şimdi burası eğer hayvan ahırıysa bu hayvanları nereden getirdiler? Niye getirdiler? Ve biz bayağı mesela oradan şuradan dikkat ettiyseniz dostlar, şöyle oradan biraz süründük. Şurada genişledik, geldik. Şimdi burada geldiğimizde sevgili arkadaşım buradan çıktı. Bakın buralarda, yukarı tavanlarda hep havalandırma bacası. Burası zaten havalandırma deliği. Kapalı. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Eğer burası hayvan ahırıysa, hayvan, bakın şu şeye bakar mısınız? Yani şu simetriye bakın dostlar. Ne kadar güzel. Kapı gibi sanki. Şuralarda böyle izler. Şu enteresan. Tabii defineciler girmiş buraya. Bakın. Şurası. Tabii yürüdüğümüzde böyle merdivenler. Yürüdüğümüzde toz geldi. Şimdi mesela buradan aşağı iniyoruz. Yine mesela bakın burası böyle o kadar güzel bir dizayn yapmışlar ki. Şöyle giriş kapısı, yani güzelse ölçüsünü falan hepsini yapmışlar. Böyle merdivenler var. Merdivenler. Burada bir kilit taşı var. Ama kilit taşının şu altına az bir şey kırmışlar büyük ihtimalle. Çünkü açamamışlar, kapalı bir kilit taşı. Burada da bir oda var. Bu büyük ihtimalle şöyle baktığımız zaman evet, doğru bir mantık. Kilit taşı. Bakın. Yani hep şunu söylüyorum ya. Enteresan olan şu. Şu taşı nasıl yonttun? Bu kadar büyük bir taşı burada yaptın. Buna böyle bir kanal yaptın. Ve bunu bu kanaldan gelecek bir tehlikeye karşı ittin, kapattın. Burayı da büyük ihtimalle tozdan boya, büyük ihtimalle son savunma odası gibi veya ne amaçla kullanıldı bilemiyorum. Tabi bunu yorumlarda yazarsınız. Burada küçük bir
kulaklarını dikmiş, çok değişik bir yarasa ama ciddi değişik bir yarasa. Kulakları falan çok farklı bir yarasa var. Rahatsız ettik ama evet rahatsız ettik. Uçtu. Korkma. Buradan Önce ben geçeyim dur. bence sen geç evet önce. Sen geçebiliyorsan ben sana bakacağım. Senin geçmen doğrultusunda ben geçebilmiyorum. O kilit taşı kafama düşer mi? Deneyeceğim geçmeyi ya. Nasıl, içerisi gidiyor mu? Aha, devam. Devam değil mi? Çok esrarengiz yerler var. Bu sadece birinci kapı. Daha ikinci kapı var. O zaman geçeceğim mecburen. Tabii. Şimdi inşallah geçebilirim arkadaşlar. Burayı gördünüz. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Sen şu kamerayı al olmazsa. Aldın mı kamerayı? Şu kamerayı al, tuttu mu? Bak bakalım ben sığar mıyım oradan? Yani benim bu sağ da bu benim üstüme düşmez değil mi? Yok, devam et abi. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Biraz daha. Kurtardın. Lan ne hallere düşüyoruz be. Ziyaretçiler için değer. Yalnız her yerim kum oldu. Şimdi geçtik, evet. Çekiyorsun değil mi? Burayı kırmışlar defneciler. Burada çok serin bir havaya geçtik. Şimdi o zaman şöyle bir... Bu ses nereden geliyor? Alt tarafımız metrelerce boş. Şöyle göstereyim, bir kilit taşı daha değil mi? Ama açık bir kilit taşı değil mi? Bak dostlar, bir tane daha kilit taşı burada. Yine aynı sistem. Şuradan geçtik. Bakın. Ve derinlere doğru gidiyoruz. Metrelerce. Burada bence şurada da bir kilit taşı varmış. Çiftli kilit taşı yapmışlar. Bunu açmışlar. Oh. Bu videoda hakikaten yoruldum. Şöyle devam ediyoruz. Böyle bir yere çıktık. Bir oda daha. Tabii şurası da gidiyormuş. Şurası ama kapanmış. Şimdi şuradan gideceğiz. Ama şurada da, evet burada da bir oda var. Şuraya yine defneciler kazmış olabilir. Yine baktığımız zaman basık bir oda. Şunu mesela ne maksatta yapmışlar. Şu ne acaba? Burası, evet bak. Şimdi aklıma geldi şu an. Acaba şunu yapmışlar arkadaşlar. Yani bu aslında bir şey bağlamak için. Burası acaba bir suçluyu veya şeyi zincirledikleri yer olabilir mi? Oda olabilir mi? Diye şu an aklıma geldi. Sizler de yorumlarda belirtin. Yani şunu söylemek istiyorum. Çünkü şurada da bir sistem var. Bence burası nezaret gibi bir yer. Şurada çökme olmuş. Kayalar ciddi anlamda. O yukarısı kafamıza düşerse sıkıntı. Şurada büyük ihtimalle şu delikleri patlatma yapmış olabilir. Mesela bakın burada da aynı şekilde. Bunu araştıracağım. Yani bunlar bir şey bağlamak için mi? Şöyle yapacağım. Şuradan geldik. Şurada.
Bak şu taşlarda bile bakın hep işçilik var. Mesela bak şunlar. Yani şunu demek istiyorum. Pilim bitiyor. Pilimi değiştireceğim. Sanırım biraz uzun video olacak. Diyorum ya, bilinmeyeni görmek. Yerin metrelerce altına indik. Yani bilmiyorum, saymadım ama devamlı yokuş aşağı gidiyoruz. Şu an her yerim kum. Buradaki hava mesela korkunç temiz bir oksijen var. Bazı yerlerde oksijen yok. Temiz hava yok oluyor. Ama hep bir gizem. Yani diyorum ya, bilgi yer altında ya. Bu Ademoğlu bu yer altına girdi ve burada yaşadı. Niye yaşadı, niye etti bilmiyoruz. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Bakalım biraz dinlenip şu deliklere de bakacağız, nereye gidiyor İnşallah. Evet, kaldığımız yerde bir yer daha bulduk, dedik buraya da girelim. Çünkü o kadar çok yer var ki arkadaşlar. Yani bazıları çökmüş. Fenerim düştü. Şunu iyice koyayım da düşmesin. Mesela çok yer var. Taş ve kum. Hani şöyle göstereyim. Böyle sürmek zorunda kalıyoruz. Ama merak da ediyoruz çünkü gittikçe gidiyor. Yani mesela şu an yürüdüğüm yerde bile şunu söyleyebilirim. Bakın altı boş. Yani bunun altında da demek ki bir tünel var. Tabii bu görüntüler ister istemez çok güzel olmayabiliyor. Mesela şekil binada göründüğü gibi elektriğim gitti ve açamıyorum. Enteresan değil mi? Neden açamıyorum? Koparttım ve karanlıkta şu an kaldım. Şu çıkıyor çünkü. Ona bakarken falan filan derken yer altında. Ve bu insanlar şu ışığı da kullanır. Buraları yapmışlar. Ama diyorum işte neden? Neden kaçtın? Yer altında yaşadın. Bir de acaba bu hani toprak erozyon şu budan dolayı mı? Tabii bir odaya çıkıyoruz. Burada da bir kapak taşı varmış. Şöyle yapalım. Şunu. Ahmet sen tutsan kardeşim. İçeride çok yarasa var. Evet. Hepsi oradalar. Yani var ya, dizlerim mahvoldu. İşte böyle yerde sıkışıyorum. Çünkü neden? Ters giriyorum. Dostlar, çok güzel. Mezar odası mı burası? Değil. Mutfağa benziyor. Ama bir yaşam yeri. Gelelim. Bakalım neymiş. Altı boş. Ne olabilir? Şurası sanki. Evet. Şurada bir altı boş tabi. Bak altının boş olduğunu şuradan bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapmak istiyorum. Bayış becerebilsem. Bunun
altı çok yüksek. Şöyle yapacağız. Kamerayı uzatacağız. Işık tutacağız. En azından alabildiğimiz görüntüyü şöyle çevirelim. Düşüreyim de. Yalnız aşağıda bir kıyafet, bir şöyle yapacağım. Ahmet, bunları tutacağım tabii. Şöyle sokacağım kamerayı. Şöyle bir çekim yapacağım. Yarasalar var. Ama yarasadan ziyade aşağısı çok derin. Bayağı bir derin. Buraya inebilir miyiz acaba? Çok farklı şeyler var burada. Görüntüler var. Evet. Şurada yarasalar var. Evet, şöyle yapalım. Çok enteresan arkadaşlar. Bilmiyorum görebildiniz mi, ben de sizle beraber izleyeceğim. Burada çok değişik yarasalar buradaki. Kulak yapıları falan çok büyük. Kulakları çok değişik. İlk defa böyle bir farklı bir yarasa kulağı gördüm. Şuraya bakacağım. Bak burada. Ama burasıyla orası aynı değil ha. Sence? Değil. Burası farklı bir yer. O taraf çok daha derin. Buraya inemeyiz ama. Şu kamerayı şöyle bir uzatır mısın? Aşağıya. Feneri tutayım ben. Kamerayı düşürme de sonra alamayız. Feneri de tut. Oh. Nasıl? Aynı yer değil ama. Ben sana söyleyeyim. Kesinlikle aynı yer değil. Orası çok farklı bir yer. Orasıyla burası çok farklı bir yer. Oh. Sence? Aynı mı? Farklı bir yer. İnecek mi? İnme. Çıkamayız. Ben şöyle yapayım. Dostlar. Farklı değil mi? Gizli oda açmışlar. Açmışlar. Ama orası farklı bir oda, ben sana söyleyeyim. Orada farklı, orayı da kırmışlar, kapak. Orası çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Şimdi çok değişik bir yer. O delikteki ben de sizle beraber seyredeceğim. Bilmiyorum. Mahvoldum, baksanıza her yerim kum. Dedim ya, belli bir dönem ara verecektim ama dedim devam edelim. Çünkü karanlık durmuyor. Biz de mümkün olduğu kadar. Mesela buralar bakın. Buralar bizler için aslında hazır yerler. Binlerce yıldır depremlerde sağlam, çökmemiş. Hava sirkülasyonu, su olayı, her şey var. Yani aslında birçoğunuz kızıyorsunuz çok tekrar ediyorsun diye ama hakikaten karanlık savaş çok yaklaşıyor, çok yakında. Aslında böyle birlik olup 5-10 kişi, 20 kişi toplanıp böyle bir araziler alıp oralara evler yapıp oralara sığınaklar yapabiliriz. Yani birçok çeşitli formülü var. Bu haftalık benden bu kadar. Tabii 3 ay video yayınlamadım. Kondisyon bozukluğu var. Çok zorlandım. Enerjisi muhteşem. Yer muhteşem.
Daha eminim ki bitmez. Buradan 4-5 video çıkar. Ben dolaşabildiğim kadar yerleri dolaşacağım. İlginç yerleri çekeceğim. Sizle beraber gördüğüm için, sizlerle gördüm. Yani buraları siz şu an gördünüz de ben de çekerken gördüm. Seyyah TV'ye Evet. Bu arada burayı bana videonun başında da söyledim. Sevgili Seyyah TV'ye çok teşekkür ederim. Kanalın linkini açıklama kısmına koyacağım. Takip edin. O da çok güzel yerler çekiyor. Çok güzel tarihi bilgiler veriyor. Çok güzel yerlere değiniyor. Sağ olsun var olsun. Yani buraya dedim kimseye göstermedim. İlk defa sana göstereceğim abi dedi. Sağ olsun var olsun. Güzel videolar gelecek. Dediğim gibi kanala katıl butonundan destek yapabilirsiniz. Mutlu oluruz. Evim Yerin Altı Arayış kitapyurdu.com'da mutlaka alın okuyun derim. Yakında ikincisi çıkacak. Okuyanlardan çok güzel dönüşler var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hala yorgunum. Hala enerjiler var. Yavaş yavaş atacağım. Yani daha 1-2 ay dinlenecektim ama sıkıldım, dedim ki ya Allah bismillah başlayalım. Çünkü düşman uyumuyor. Biz ne kadar çok yer görürsek bulursak bizim için o kadar iyi. Videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarasa da teşekkür etti. Evet, çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ziyaretçi takipte kalın. Unutmayın. Ziyaretçiler anı yaşar, sadece gerçekleri izler.